Somosierra dağ geçidinin inişinde sülfürik asit yüklü bir tanker, yavaş seyretmesi gerekirken olağandan daha yüksek bir hızla ilerliyordu. Hiç hız kesmeden ilerliyor, önündeki bütün araçları kontrolsüzce solluyordu. Kaçınılmaz olan gerçekleşti ve tanker saatte 140 kilometre hızla dağ geçidinden inerken karşı şeritten gelen başka bir tankerle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler tankerden 2 kişinin cesedini çıkarmıştı. Andres Martinez ve eşi Carmen Gomez. Bir sivil muhafız telefonla acı haberi Carmen'in annesine verdi. Ancak annenin sorduğu soru görevliyi şaşırtmıştı. "Ya çocuk? Lütfen bana çocuğun iyi olduğunu söyle." Ve bu soru olayın seyrini tamamen değiştirdi. Çünkü kaza yapan tankerde üçüncü bir kişinin izine rastlanmamıştı. Interpol'ün Avrupa'daki en garip kayıp kişi davası adını verdiği olay daha yeni başlamıştı. Andres Martinez, İspanya'nın güneyinde Murcia Fuente Alamo'da yaşayan bir tanker şoförüydü. Uzun yolculuklara çıkarak ailesini geçindiriyordu. Bazen yolculuklarına eşi Carmen Gomez ve 10 yaşındaki oğlu Juan Pedro ile çıkardı. Juan Pedro okulda bir derste Murcia'nın yarı çölünden farklı bir dünya olan yeşil, nemli Bask meralarında otlayan ineklerden bahsedilmesinden o kadar çok etkilenmişti ki oraları görmek takıntı haline gelmişti. Babasına oraları görmeyi çok istediğini sürekli söylüyor ve kendisini götürmesini istiyordu. İyi notlar alırsa babasını onu oraya götürmesi için ikna etmişti. Andres'in son işi 20.000 litre sülfürik asiti kuzeyde İspanya'nın Özerk Bask bölgesindeki bir şehir olan Bilbao'ya taşımaktı. Juan Pedro okul yılını çok iyi notlarla bitirdiği için babası Bilbao gezisine katılabileceğine söz verdi. Andres karısını onlara eşlik etmesi için ikna etti. Böylece o tankeri gideceği yere indirirken Carmen oğluna göz kulak olacaktı ve sonraki günlerde hep birlikte Bask ülkesini ziyaret edeceklerdi. 24 Haziran 1986 yılında aile, Andres'in kız kardeşinin arabasıyla Fuente Alamo'ya geldiler. Tankeri dolumunun yapıldığı Cartagena'dan teslim alarak akşam 19 sularında yola çıktılar. Sabah saat 6'da tanker, Madrid'in kuzeyindeki bir dağ geçidi olan Somosierra'ya girmişti. Ancak bir aksilik vardı. Dağ geçidinin inişinde tanker yavaş seyretmesi gerekirken olağandan daha yüksek bir hızla ilerliyordu. Andres hiç hız kesmeden ilerliyor, önündeki bütün araçları kontrolsüzce solluyordu. Solladığı bir kamyona o kadar yakın geçti ki yan dikiz aynasını kırıp attı. Önündeki başka bir kamyona yaklaştı ve tankeri arkasından iterek yoldan çıkmasına sebep oldu. Tanker kontrolünü kaybetmiş bir şekilde son sürat ilerliyordu. Diğer araç şoförleri tarafından tankerde bir fren sorunu olduğu sanıldı ve birkaç saniye sonra kaçınılmaz olan gerçekleşti. Tanker saatte 140 kilometre hızla karşı şeritten gelen başka bir tankerle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerin deposu patladı ve içindeki sülfürik asit çevreye yayılmaya başladı. Patlamanın etkisiyle yakın alanı kaplayan zehirli bir bulut havaya yükseldi. Çevredekilerin acil müdahale ekiplerini aramasıyla olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi oluşturarak çevre emniyetini sağladılar. Nehre sızan asit için hızla harekete geçildi. Duraton nehrine ulaşmadan ve ekolojik bir felakete neden olmadan tankerden akan ve yayılan asidi nötralize etmek için üzerine kum ve kireç dökerek yoğunlaştırdılar. Kurtarma ekipleri diğer yaralı insanları tahliye etmeye başladı. Yaklaşık 3 saat sonra tankere müdahale edilebildi ve cesetler tanker kabininden çıkarıldı. Asitten dolayı ciddi şekilde yanmış olan cesetlerin Andres Martinez ve eşi Carmen Gomez olduğu teşhis edildi ve bir sivil muhafız telefonla acı haberi Carmen'in annesine verdi. Ancak annenin sorduğu soru görevliyi şaşırtmıştı. "Ya çocuk? Lütfen bana çocuğun iyi olduğunu söyle." Ve bu soru olayın seyrini tamamen değiştirdi. Polisler şaşkınlık içinde hızla çocuğu aramaya koyuldu. Geniş çaplı bir arama başlatıldı.
Ancak çocuğa ait hiçbir iz bulunamadı. Kaza alanında çocuğa ait eşyalar bulunmuş fakat ortada bir çocuk cesedi görülmemişti. Yetkililer çocuğun asidin içine düşmüş ve cesedinin yok olmuş olabileceğini düşünse de kimyagerler bunu reddetti. Böyle bir şeyin olabilmesi için vücudun sadece asitle yıkanmakla kalmayıp tamamen asite batırılması gerekiyordu. Hayvan ve insan kalıntıları üzerinde yapılan testlerde ceset bir hendeğe veya kabin içinde su basıp küvet görevi gören kapalı bir alana düştükten sonra olmuş olsa bile 24 saat boyunca orada kalması gerektiği anlaşıldı. Bu durumda bile saç, tırnak, diş ve giysinin parçaları gibi aside tepki vermeyen elementlerin bulunması gerekirdi. Çünkü çocuğun cesedi aside maruz kalsa bile saatler içerisinde tüm vücudunun yok olması mümkün değildi. Kemikler, tırnaklar, dişler, saçlar ve üstündeki giysilerinin hala duruyor olması gerekirdi. Ancak bununla ilgili etrafta hiçbir bulguya rastlanılmadı. Peki kaza olduğunda Juan Pedro kamyonda mıydı? Kabinin incelenmesi sonucu arka alanda çocuklara yönelik müzik kasetleri ve erkek kıyafetleri bulundu. Ancak çocuktan hiçbir iz yoktu. Çarpışma sırasında tankerin ön camından dışarı fırlamış olabileceği düşünülerek kamyonu vinçle kaldırdılar ancak Juan Pedro'ya ait hiçbir iz yoktu. Kazara gömülüp gömülmediğini kontrol etmek için asit üzerine dökülmüş kumu ve kireci kazdılar. Ancak buldukları tek şey bir koşu ayakkabısının tabanı oldu. Juan Pedro'nunkinden farklı bir numaraydı ve büyük olasılıkla kazadan önce oradaydı. Polisten gönüllülere, öğrencilere ve orduya kadar çok sayıda grup günlerce çocuğu veya cesedini aramak için bölgeyi taradı. Gözden kaçmış olabilecek bir şeyler aradılar. Küçük çocuk arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Olay İspanyol basını tarafından duyulmuştu ve yoğun ilgi vardı. Basın tarafından da küçük çocuğun bulunabilmesi için duyurular ve haberler yapılmaya başlandı. Kısa bir süre sonra Avrupa basını tarafından da duyulunca onlar da olayı yakından takip etmeye başladı. Peki Juan Pedro nereye kaybolmuştu? Olayın basına yansıması sonucu araştırmalar artırıldı. Tankerin takometresi kontrol edilerek ailenin Venta del Olivo'da, Las Pedroneras'ta 0012'de, Madrid yakınlarındaki bir benzin istasyonunda saat 3'te ve Cabanillas yakınlarında dağ geçidinin başında saat 5.30'da bir lokantada durdukları tespit edildi. Lokantadaki personelin ifadelerine başvuran ekipler ailenin 2 kahve ve çocuk için pasta siparişi verdiğini, hiçbir anormallik olmadığını öğrendiler. Siparişi alan garson ödemeyi yaptıktan sonra ailenin lokantadan çıktıklarını ancak bir araca bindiklerini görmediğini ama kısa bir süre sonra pencereden bir tankerin otoparktan çıktığını gördüğünü söyledi. Bu noktaya kadar ailenin yolculuğu normal seyrinde ilerliyordu. Ancak takometreden garip bir şey olduğu ortaya çıkarıldı. Tanker dağ geçidini tırmanırken en kısası 1 saniyeden az süren, yaklaşık 20 dakika olmak üzere son derece kısa 12 durak yapmıştı. Bu yol şeridine aşina olan kamyoncular en fazla 1 durak yapılabileceğini söylüyordu. Üstelik bu geçitte bir kez bile durmak çok riskli bir durumdu. O zamanlar bu kadar çok durağı haklı çıkaracak bir trafik sıkışıklığı da yoktu. Ayrıca tankerin incelenmesi sonucu kaza anında herkesin varsaydığının aksine frenlerinin hiç hasar görmediği ve Andres Martinez'in bilerek hız yaptığı ortaya çıkarıldı. Olay yerinde ifadesi alınan, arkadan itilen ve yoldan çıkan kamyon şoförü, kazanın hemen ardından beyaz bir minibüsün aracının yanında durduğunu açıkladı. Şoförün söylediğine göre yabancı bir aksanla konuşan bıyıklı bir adam ve ona sarışın bir kadın eşlik ediyordu. Adam ona endişelenmemesini, kadının karısı olduğunu ve hemşire olduğunu söyledi. Kadın ayaküstü yaralarını kontrol etmiş ve ciddi bir şey olmadığını söylemişti. Çift daha sonra minibüslerine binerek ilerideki devrilmiş tankerin yanına gitmişlerdi. Peki Andres neden bu kadar sık durmuş ve bu kadar hızlanmıştı? En popüler teori Juan Pedro'nun kaçırıldığı ve babasının onun peşinde olduğudur. Yaygın spekülasyon ailenin uyuşturucu tacirleriyle rastgele bir karşılaşmanın kurbanı olduğu yönünde.
O sabah Somosierra'da bir polis kontrol noktası olduğu, ki bu bilginin doğru olduğunu bulamadım, ve uyuşturucu kaçakçılarının güvenli bir şekilde geçmek için kamyonu yolda durmaya zorladıkları ve Andres'e teklifte bulundukları yönünde. Yasal bir nakliye kamyonu kullanan bir ailenin şüphe çekmeyeceğini düşünerek uyuşturucuları onlar için taşımasını isteyen kaçakçıları Andres reddetti ve uyuşturucu kaçakçıları çocuğu kaçırdı. Andres bu yüzden kaza olana kadar onları kamyonla kovaladı. Bu sırada da kaza gerçekleşti ve kaçakçılar çocuğu da yanlarına alarak oradan uzaklaştı. Bir başka teori ise bu davayla ilgili ürkütücü sitelerde ve programlarda rutin olan gündeme getirilen bir iddianın kökenidir. İddiaya göre iki çoban kazanın ardından tankerin yanında beyaz bir minibüsün durduğunu, beyaz doktor kıyafetleri giymiş, alışılmadık derecede uzun, İskandinav görünümlü bir erkek ve kadının inip kamyonun kabininden bir paket aldığını söylüyor. Bu iddiaya dayanarak polis sorgulamak için iki sözde yerel çobanı bulmaya çalıştı ancak kazaya tanık olan bölgede hiçbirini bulamadı. 1987'de ulusal bir gazete olan El País, kamyonda eroin izlerinin bulunduğunu ancak kabinde değil, tankerin kendisinde bulunduğunu yayınladı. Andres Martinez'in işiyle ilgili bir soruşturma vardı ama onu uyuşturucu işiyle ya da başka bir suç örgütüyle ilişkilendiremediler. Andres'in daha önce uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair söylentiler vardı. Ancak ailesi daha sonra bunu özel bir dedektifin yardımıyla çürüttü. Davaya dahil olan bir memur, ona göre birisi, muhtemelen beyaz minibüsteki çift, ağır yaralı Juan Pedro'yu kaza yerinden alıp hastaneye götürdü. Ancak çift hastaneye ulaşamadan çocuk öldü ve çift sorularla muhatap olmamak için cesetten kurtuldular. Bir başka teori ise Juan Pedro'nun asit tarafından yakıldığını ve yanıklarını yatıştırmak için nehre gitmeye çalıştığını öne sürüyor. Ancak Juan Pedro'nun kaybolduğu tespit edildikten sonra arandığı düşünülürse, bölgede dolaşıp bir yerde çökmüş ya da ölmüş olsaydı muhtemelen bulunacaktı. Geride kalan aile fertleri yıllarca Juan Pedro'yu aradı. Binlerce fotoğraf bastırarak ülkenin dört bir yanına dağıttılar. Bu süreçte aramalardan hiçbir sonuç alınamadı. Tanık ifadelerinde ve teorilerde sürekli geçen beyaz minibüsün araştırılmasını isteyen ailenin ısrarı söylenene göre birilerini rahatsız etmişti ve aile tehdit edilmişti. Tehdide dair ortada net bir kanıt olmamasına rağmen aile polise korktuklarını bildirmişti. Juan Pedro'nun ailesi onun hala hayatta olduğuna inanıyor. Olayın üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen Juan Pedro hiçbir zaman bulunamadı ve olayın gizemi asla çözülemedi. Juan Pedro kaçırıldı mı, kayboldu mu ya da yaşıyor mu hala bilinmiyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet, bu videoda sizlerle Interpol'ün Avrupa'daki en garip kayıp kişi davası adını verdiği bir olayı inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.